Kendini nasıl arıyorsun ha? Lan aslında oğlum nasıl gittim oğlum ne ya süpersin lan. Aslında aradım. Yeter. Seni. Yürü lan artık. Senin zekan bir çöp ya. Sen okuduğu romanlardan kendine bir rol beğenen, kendini dedektif sanan ait adamın tekisin. Benim zekam senin o sığ ve ezberci hayatının asla çözemeyeceği şeyleri görüyor. Şunu unutma. Sen dedektif değilsin. Son saatlerde bazı şehirlerde olağan dışı olaylar bildirildi. Farklı bölgelerde ani gelişmeler ve hareketlilik yaşandığı, yetkililerin durumu yakından takip ettiği belirtiliyor. Görgü tanıkları çeşitli noktalarda beklenmedik olaylar yaşandığını aktarıyor. Resmi açıklama henüz yapılmadı. Ve sahip olduğu kaynakları doğru kullanarak Şimdi ise yerel haberlerimize geçiyoruz. Bir turistin verdiği ifadeye göre 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilen bir gencin cansız bedeni Kastamonu Kalesi'nde bulundu. Bir turistin verdiği ifadeye göre 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilen bir gencin cansız bedeni Kastamonu Kalesi'nde bulundu. Ayrıca bunun ilk vaka olmadığı belirtiliyor. Bölgede benzer birkaç olay daha yaşandı. Bunlardan biri 8 gün önce gerçekleşti.
Bir kişiye bir konu anlatıldığında bazı ayrıntıları unutur ya da daha doğru bir ifadeyle konuyla ilgili önemli gördüğü şeyleri seçip ayıklar. Hadi. Yine bu çocukça oyunlarla mı uğraşıyorsun? Bu nedenle önemli saydığı unsurları dile getirir, önemsiz olduğunu düşündüklerini ise dışarıda bırakır. Bir cinayet işlendiğinde de durum böyledir. Herkesin önemli kabul ettiği ayrıntılar anlatılır, geri kalanlarsa göz ardı edilir. Güzel oyuncaklar olmuş bunlar ya. Sen haritaları da mı çıkarttın ha? Oysa birçok durumda kişi önemli olanla olmayanı ayırt etmekte yanılır. Önemsiz sandığı şey aslında son derece kritik olabilir. Fakat ona ve başkalarına önemsiz göründüğü için üzerinde durulmaz. Kesinlikle bir cinayet. Sen bunları kanıt mı sanıyorsun? Aptal. Eğer dediğin gibi bir cinayet olsa zaten polis senden önce bunu çözerdi. Bir katil sebepsiz yere öldürmez ve sebepsiz yere bir mesaj bırakmaz. Katil ancak bir sebeple öldürür. Bu sebep Bize ne kadar mantıksız ve kabul edilemez görünse de bu onun için defalarca düşünecek kadar önemlidir. Ya kes sesini manyak. Onun bir mesaj bıraktığını ve bunun bir nedeni olduğunu biliyoruz. Bunu okuduğun o korkunç romanlardan mı alıp yapıyorsun ha? Ancak bu nedenin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu korku ve suç hikayelerini okuyup kendini dedektif sanıyorsun. Aynı şekilde öldürme eyleminin de bir sebebi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat bu sebebi henüz bilmiyoruz. Bak, bu saplantıyı bırak. İşte bizim görevimiz bu sebebi araştırmak ya da herkesin bildiği adıyla motifi ortaya çıkarmaktır. Bu yüzden mi kayalıkta ölen yabancının olayını cinayet sanıyorsun? Onu tanıyordum. Ölen kişiyi. Aynı fakültede aynı bölümdeydik. Üstelik ölmeden bir gün önce üzerinde giydiği kıyafeti görmüştüm. Onu sık sık diğer öğrencilerin zorbalıklarına uğrarken görüyordum. Şeyler oldu falan. Ne yapacağız bilmiyorum yani bu işleri. Bu zorbalıkların cinayetle ne ilgisi var? Evet, mağdurun psikolojik sorunları olabilir. Ama bu onu intihara sürükleyecek bir sebep değildi ki. Hiçbir zaman da olmadı. KPSS sorularını sızdırmak ve satmak ağır suçtur. Mağdurun elinde de bu zorbalara karşı kullanacağı bir telefon konuşması var. Ve tabii ki de işte bu yüzden öldürüldü. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ben sana hiçbir iz bırakmadan soruları çal bulmanı söylememiş miydim ha? Ya kes! Yakalandığında başımıza ne geleceğini bilmiyor muydun? Sana soruları çalmanı söylememiş miydim? Geri zekalı. Ya kes sesini. Bu kadar mı ya? Bunlar bir insanı öldürmek için yeterli mi? İyi tamam. Nasıl yaptı bunu? Her cinayette bir motivasyon sebebi vardır. Önce bu motivasyona uygun yer ve yöntem planlanır ki şüpheliler failden uzaklaşsın. Birincisi olay yeri. Eğer mağdur intihar
intihar etmek isteseydi neden ıssız bir yerde kendini atıp öldürsün? Neden bir intihar notu bırakmadı? Polis psikolojik sorunları vardı diyor ama böyle bir durumda olan biri neden kameraların olmadığı bir yeri özenle seçsin? İlaç içebilir, araba önüne atlayabilir, bir binadan atlayabilir. Neden ta o uzak, ıssız yere gitsin ki? İkincisi, polis ifadelerine göre mağdurun ölüm anında üzerinde bulunan kıyafetler yeniydi. İntihar etmeyi planlayan bir kişi neden yeni kıyafetler giyer? Ayrıca mağdur, zorbalık yapanları ifşa eden bir kayıt almıştı. Bu da onlardan bu yolla intikam almayı düşündüğünü göstermektedir. Öyleyse bunu gerçekleştirmeden önce neden intihar etsin? Üçüncüsü, mağduru tanıdığını söyleyen kişiler zorba lider ve yandaşlarıydı. Aralarında arkadaşlık yoktu. Sadece zorbalık vardı. O halde mağdurun ruh halini nasıl biliyorlar ve neden arkadaşlarıymış gibi anlatıyorlar? Üstelik 3 kişinin Ama pastamız ifadesi de olmamış. Biraz salça mı yapsak? tıpatıp aynıydı. Sanki önceden anlaşmışlar gibi. Ne olursa olsun mağdur intihar etmedi. Öldürüldü. Ve katil bu üç zorbadan biri. Geçen sene söylediğimizde niye yapmadın? Yapacak. Ne yapmadın lan? Peki diyelim ki haklısın. Bunlar sadece bir varsayım. Bunlar birini suç atmaya yetmez. Bu varsayımlara kanıtsız ulaştığımı mı sanıyorsun sen? Her birini araştırdım. Her birini. Haftalarca, günlerce. Çok az kaldı. Katilin kim olduğunu kanıtlayacağım. Hafta sonu, cumartesi, saat tam 17.30'da kurban ölü bulundu. Soruşturmalara göre bundan 1 saat önce öldürülmüş, yani katil onu saat tam 16.30'da yukarıdan itmiş olmalı. Turistik bölge ile oraya giden otobüs arasında yaklaşık 40 dakika mesafe var. Otobüs her saatin başında hareket ediyor. Yani kurban ve katil saat tam 15 civarında otobüs durağında olmalıydılar. Ama polis neden kamera kayıtlarında ikisini de göremedi? Gözden mi kaçırdılar yoksa bölgeye gitmek için başka bir yol mu kullandılar? Öncelikle o gün 3 şüphelinin ne yaptığını bilmem gerekiyor. Ne yediler, ne içtiler, nereye gittiler, nerelerdeydiler, ne zaman uyandılar ve ne zaman uyudular? Bunları keşfetmem gerekiyor. Bunu yaptığım anda onlara karşı bir delil bulacağımdan emin olacağım. 1. zorba. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar işindeydi.
İkinci zorba saat 14'ten 16.30'a kadar spor salonundaydı. Üçüncü zorba saat 13'ten sonra dersi bitti, sonra kütüphanede saat 18'e kadar ders çalışıyordu. Hepsi kurbanla ölümünden önce ve sonra birlikte değildi. Bu nasıl mümkün olabilir? Kesinlikle kaçırdığım bir açık veya bir bilmece var. Çünkü eminim ki onlardan biri katil. Ama nasıl suç mahallinde olamazlar? Katili tutmak için anlaşmış olabilirler mi? Hayır. Bunun için yeterli paraları olduğunu sanmıyorum. Hadi bunu nasıl yaptılar? Vurun vurun. Vurun. Pastamız çok güzel oldu ya. belki de gerçekten bir katil yok. Belki de diğer davalardaki gibi yanılıyorumdur. Yine yanıldım. Bu korku ve suç hikayelerini okuyup kendini dedektif sanıyorsun. Bu yüzden mi kayalıkta ölen yabancının olayını cinayet sanıyorsun? Haklıymış. Bunlar sadece bir varsayım. Bunlar birini suç atmaya yetmez. Haklıymış. Şu kötü bir bu romanlarda kendini dedektif sanan asıl romantiksin. Sen dünyadaki en zamanlısın. Sen kendini benimle mi kıyaslıyorsun? Şu haline bak. Oh, my mirror, there you stand. Tell me what you see firsthand. Is that really me in your light, or just a shadow dressed in sight? Behind us both, a shape divine, silent drifting out of time. This hollow space, your scented sound flows like oceans all around. I'm losing words, I'm losing breath, caught between the life and death. Inject me with sound, inject me with serotonin, fill my veins with dopamine. Just a drop, just one release, break the silence, let me breathe. Serotonin, dopamine, fix the cracks inside of me.
won't tell you who you are. Still they greet you from afar. You walk among them half awake, like a ghost they never name. Standing still yet drifting through, asking things you never knew. Am I one of them somehow? Or are we different here and now? Crowds surround me, still I'm alone. Skin and soul turned into stone. Bu kadar kolay mı pes edeceksin? Artık bir şey yapacak isteğim yok. Sanki içimde görünmeyen bir ağırlık var. Nereye baksan boşluk hissediyorum. Kendime karşı bir nefret, bir acizlik, öfke. Bir anda gülüp dünyayı bir anda her şey anlamını yitiriyor. Kendin olmak neden bu kadar zor? Neden varlığımı hissetmiyorum? Yerim yok. Buraya ait. Neyim ben? Hiçbir zaman yaşadığımı hissetmiyordum zaten. Varlığım şüphesiz. Don't fade away. Hold the dark. Don't fear the day. Tell me now. Don't let me drown. Have I lost forever? Palyaçom bu ölüm uykusuna dalmadan önce zaten cevabını arıyor. Bunu sana söylememi ister misin? Belki istediğin huzura ve rahata kavuşursun. Söyle o zaman. Doğru mu yalan mı? Cevap her şeyin başladığı ve bittiği yerde. Katilin kim olduğu orada saklı. Ama oraya ulaşmadan önce gerçeği anlamaya çalış. Hangi gerçeği? Hangi gerçeği mi? Senin gerçeğin numara 5.
Muazzam. Ah be adam. Öldün, Her yerde seni aradım. gittin. Geberdin mi? Muazzam. Buldum işte seni. Baksana bana Muazzam'a, görmüyor musun beni? Yazık oldu. Muazzam'a. Muazzam'a. This hollow space, your scented sound flows like oceans all around. I'm losing words, I'm losing breath, caught between the life and death. Cüneyt. Cüneyt beni görüyordu. O bir şeyler biliyor olabilir. Just a drop. Ne işin var senin burada? Ben burada çalışıyorum, bilmiyor musun? Zorbaların çalıştığı ofiste mi çalışıyorsun sen? Burada çalışıyorum. Görmüyor musun? Bunu gerçekten kendine hiç sormadın mı? Neden sadece ben seni görebiliyorum ve duyabiliyorum? Kızlar bir bakar mısın? Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Pardon. Hanımefendi beni duyuyor musunuz? Hanımefendi. Pardon, bakar mısın? Hatta ne zamandır görünmez. Beni duyuyor musun? Hanımefendi lütfen. Hanımefendi. Ne oluyor burada? Sen gerçeği gerçekten görmüyor musun ha? Pardon, beni duyuyor musunuz? Arkadaşlar. Ne oluyor burada? Ne zaman oldu? Lütfen. Lütfen. Sen gerçeği gerçekten bilmiyor musun? Just a shadow dressed in Don't tell you who you are. Still they greet you from afar. You walk among them half awake, like a ghost that Şimdi cevabı öğrenmek için başlangıç ve bitiş noktasına gidebilirsin. Numara 5. Anladın mı beni? Tüm gerçek orada. I one of them somehow, or are we different here and now? Crowds surround me, still I'm alone. Skin and soul turned into stone. Oh, inject me with serum. Anladın mı beni? Tüm gerçek orada. Just a drop, just one release. Break the silence, let me breathe. Numara 5.
Alın beni. My mirror, tell me now, don't let me drown. I'm a lost or I'm a found. My mirror, inject me with serotonin, fill my veins with dopamine. Light so dark, what shall I be? Başlangıç ve bitiş noktası. Gerçek orada. Senin gerçeğin. Numara 5. Cüneyt, zorba liderin çalıştığı yerde neden çalışıyordu? Birbirlerini tanıyorlar mıydı? Peki ya diğer zorbalık yapanlar? Cüneyt onları da tanıyor muydu? Cevap her şeyin başladığı ve bittiği yerde. Katilin kim olduğu orada saklı. Ama oraya ulaşmadan önce gerçeği anlamaya çalış. Cüneyt bana neden her şeyin başladığı yere geri dönmemi söyledi? Her şeyin orada bittiğini söyleyerek neyi kastetti? Gerçek orada mı? Kurbanın öldürüldüğü yerde mi? Kurban ve cinayet yeri insanların gözünde görünmez olmamla ne ilgisi var? Hatta tüm bunların benimle ne ilgisi var? Hangi gerçeği mi? Senin gerçeğin numara 5. Cüneyt gerçekleri nasıl biliyor? Gerçek suçlunun kim olduğunu biliyor mu yani? Ve bunun benim gerçeğimi bilmemle ne ilgisi var? Ama Cüneyt de vardı. Bu üçü beraber arkadaşlardı. O nerede? Vurun vurun. Vurun. İyice vurun iyice. Ne yapmadın lan? Oğlum sen kendini ne sanıyorsun ha? Biz sana demedik mi? Ezik. Mis gibi pasta oldu bugün ya.
Ama pastamız olmamış. Biraz salça mı yapsak? Sen aptal karınca beyinli. Eğer o soruları çaldığımıza dair hiçbir kanıt ortaya çıkarsa bizim başımıza neler gelebileceğine farkında mısın ha? Eğer yakalanırsak sen de ben de yanarız. Kapat telefonu, kapat. Hatta ne zamandır görünmez. Sen gerçeği gerçekten görmüyor musun ha? Senin gerçeğin numara 5. Sen gerçeği gerçekten bilmiyor musun? Biliyorsun. Ne yapıyorsun? Hadi, ne yapıyorsun? Hadi. Hadi. Lan, asıl sen kaybediyorsun. Bak, aldım. Bak sen kendini dikkat et sen. Lan yapma. Hala kendine bir şeyler kanıtlama derdindesin. Benim zekam senin o sığ ve ezberci hayatının asla çözemeyeceği şeyleri görüyor. Anlıyor musun beni? Senin zekan bir çöp yığını. Sen okuduğu romanlardan kendine bir rol beğenen, kendini dedektif sanan aciz adamın tekisin. Şunu unutma. Sen dedektif değilsin. Ya sen nesin? Sen kendini ne sanıyorsun? Zorbanın tekisin sen. Anlamıyor musun beni hala? Kendine ait bir fikrin var mı? Kendine ait bir hayatın var mı senin? Hiçbir şeyin yok. Kabadayının tekisin sen. Bana baksana sen. Dinliyor musun beni? Daha ne yapabilirsin ki zaten? Yapacağım görsün bak yapınca. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey olduğunu yok senin. Kendini nasıl arıyorsun ha? Sen aslında asılsın tekisin sen. Anlamıyor musun? Yeter. Ne olur ne ya? Lan. Çekil bana. Sen kendini. Nasıl yapıyorsun sen? Anladın mı beni? Tüm gerçek orada. Cevap her şeyin başladığı ve bittiği yerde. Katilin kim olduğu orada saklı. Ama oraya ulaşmadan önce gerçeği anlayabiliriz. Gerçek orada. Hangi gerçek? Hangi gerçeği mi? Senin gerçeğin numara 5. Senin gerçeğin. Numara 5.
Just a shadow was left inside. Behind us the ship divine, silent wrapping of time. This hollow space for silent behind us both the shape divine. Palyaço'nun bu ölüm uykusuna dalmadan önce zaten cevabını arıyor. Space, your scented sound flows like oceans Bunu sana söylememi ister misin? Belki istediğin hızında beraber olur. Caught between the life and death. Inject me with serotonin, fill my veins with dopamine. Just a drop, just one release. Break the silence, let me Katilin kim olduğunu kanıtlayacağım.
Şunu unut. Sen dedektif değilsin. My mirror, tell me now, don't let me drown. I'm a lost or I'm a found. My mirror, inject me with serotonin, fill my veins with dopamine, light or dark, what shall I be? My mirror, speak the truth to me. Let me feel in silent pain, like a platonic soul in chains. Soul in İyi misin lan? Değil. Zorbalık değil, bu bambaşka bir şey. Bir şey olmaz lan. Ya her şey bir oyundu, o kadar kendini kaptırmana gerek yok. Kanki senaryo Şu üstünü başını güzelce sil, tamam mı? Gel lavaboya da gidelim. Hatta gel bir çay içelim, kahve içelim. Gelirsin. Zorbala uğrayan kişilere ne söylemek istersin? Şu an ne hissediyorsun? Yani ölmek istiyorum açıkçası. Çok ciddiyim, o kadar kötü bir şey. Yani zorbalık, o kadar yerin dibine girdim. Yani ölmeye yakın bir yerdeyim şu anda. O kadar yok olmak istiyorum. This hollow space, your scented sound flows like oceans all around. I'm losing words, I'm losing breath, caught between the life and death. Inject me with serotonin, fill my veins with dopamine. Just a drop, just one release. Break the silence, let me breathe. Serotonin, dopamine, fix the cracks inside of me. They don't tell you who you are, still they greet you from afar. You walk among them half away, like a ghost they never name. Hello, kayıt bir. Tamam. Çekiyor muyuz? Kameraman. Bir. Atacağım. Ne yapacağız şimdi? Tekrardan kavgaya alacağız. Geçelim.
1, 2, 3 başladık. Hayır, başlamadı. Ciddi olalım biraz lütfen. Ne? Hadi 1. Hadi sen de ver. 2 3 başla. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? 1, 2, 3 başla. Bir. Sen var gibi öpeceğiz. 1, 2, 3. Bilmiyorum kız. Kendine gelsin de yaptım. 1, 2, 3 başla. 3 başla. 2 3 başla. Biraz alın. Tekrardan yapalım. Evet. Tekrardan. Senin kafan gelmiyor. Kanka ben bacaklarımı yanıyorsun. Gitmek istemiyorum. Tamam hadi 1. Dikkat edin lütfen Mücahit yavaş. 2 3 başla. Tekrardan. Teşekkürler fazla. Yok film çekiyoruz. Önemli değil. Yok gerçek değil film çekiyoruz. Şey yapıyoruz. Ödevimiz var onu yapıyoruz. O da mı onlar? Evet o da bizim. Neyse hadi. Kabadayız sana. Zavallı. Vasıfsız herifin tekisin sen. La mı? Bekle. Cüneyt Efendi. Cüneyt Efendi. Cüneyt Efendi bak çok olmaya başladı. Hatta gerçek kişi gibi yapın ama gerçekten durmayın. Ben bize duramaz. Pampe. Anlamıyor musun beni? Kanka korktum Allah çarpsın. Bir dakika tekrardan alacağım. Hadi 1, 2, 3 başlayın. Sonra psikolog geçireyim mi? Olur. Bir dakika gerçekten durmayın bir dakika. Gerçekten durmayın. Sana da giyiyorum. Mümkün ben de yoruldum. Yandım kafan. Hadi. İyi misin? İyiyim. Orada giremiyor. Kanka sen biraz sert oluyor. Bak. Şöyle bak kafasına Sen de oradan şey falan yap böyle. Vurayım mı? Ben duman çıkartıyorum hayretten buradan ya. Kaldır. Ama gerçekten vurma yani. Ama elini bayağı havaya kaldır. Şöyle Ben yakından. az kaldırıp biraz sert vurdum ama. Şu değil bak. Bu değil. Mücahit benden baksana. Vallahi ben bir şey söyleyeyim ama Az önce gülüp dünya yapmıştım. böyle yapmayalım. Oğlum gülüyor bu. Evet. söyleme. Gülme. Ben gülmüyorum oğlum. Tamam. Yeter bence. Sen güldün mü? Katilin kimliği orada saklı. Ama orada. Belli oluyor. Bakma. Bence belli olmuyordu. Oldu. Ne diyordum? Cevap. Katilin bak. Oğlum burnum çok kötü ya. Allah rahmet eylesin. Amin. Hocam. Abimiziniz. Hareket etme Cüneyt. Am I one of them somehow? Or are we different here and now? Crowds surround me, still I'm alone. Skin and soul turned into stone. Yolda şu an kafamda gözüküyor mu? Açılmıyor oğlum dur elimi akışıyor yıkayalım. bile kanka.
Direkt bakmayayım değil mi? Kameraya hiç bakma.